1970'li yıllarda Amerika'da cazibesini ve nezaketini türlü oyunlarla kullanarak genç kadınları kaçırıp öldüren ve onları taciz eden karizmatik bir seri katil. Peki kim bu adam? Ted Bundy. Ted Bundy, Amerika'nın en tanınmış, en korkunç seri katillerinden biridir. 1970'lerin ortalarında özellikle Batı Amerika'da pek çok genç kadının ortadan kaybolmasıyla birlikte Bundy'nin adı duyulmaya başlandı. Bundy'nin etkileyici dış görünüşü ve karizması birçok kişiyi onun gerçekte kim olduğunu anlamaktan alıkoyuyordu. Ancak bu cazibesinin arkasında yüzlerce kadını öldüren soğukkanlı bir katil yatıyordu. Bu anlatımda Ted Bundy'nin karanlık dünyasını ve suçlarının ardındaki hikayeleri derinlemesine inceleyeceğiz. Theodore Robert Bundy 24 Kasım 1946'da Vermont'ta doğdu. Annesi Ted'i gayrimeşru bir çocuk olarak dünyaya getirdi ve ilk yıllarında Bundy'yi büyükannesi ve büyükbabası büyüttü. Bu karmaşık aile yapısı Ted'in kimlik arayışında derin izler bıraktı. Aile içinde büyükbabasına şiddet eğilimleri ve sert mizacı Bundy'nin kişilik bozukluklarının oluşumunda rol oynamıştır. Ted Bundy erken yaşlardan itibaren sadistik eğilimler göstermeye başladı. Bu da ilerleyen yıllarda işlediği korkunç suçlarının temeli olacaktı. 1974 yılı Ted Bundy'nin suç kariyerindeki önemli bir dönüm noktası oldu. O yıl Washington ve Oregon'da genç kadınlar kaybolmaya başladı. Bundy'nin kurbanları genellikle üniversite öğrencileri veya genç kadınlardı. Bundy, cazibesi ve kibarlığıyla dikkat çekiyor, kurbanlarını araba tamiri gibi basit isteklerle kandırıyordu. Driver leaned over and rolled down the passenger window and asked me if I'd like a ride. I thought that he was going to kiss me. Instead he said very quietly, "Do you know what? I'm going to kill you." Kurbanları genellikle izole bölgelerde ya da kendi evlerinde saldırıya uğradı. Bundy'nin yöntemleri onun ne kadar kurnaz ve acımasız olduğunu gösteriyordu. Her cinayet planlıydı. Kurbanlarını kaçırdıktan sonra Bundy onları vahşice öldürüyor ve bazı durumlarda cesetlerine dönüp tekrar tacizde bulunuyordu. Ted Bundy'nin ilk tutuklanması 1975 yılında Utah'ta gerçekleşti. Ancak bu yakalanma Bundy'nin sonu olmadı. Aksine Bundy birden fazla kez kaçmayı başardı. 1977 yılında Colorado'da mahkeme salonundan kaçtı ve birkaç gün boyunca izini kaybettirdi. Kaçışı sırasında işlediği suçlar Amerika'nın dört bir yanında korku salmaya devam etti. Bu kaçış süreci Bundy'nin ne kadar zeki ve manipülatif olduğunu bir kez daha göz önüne serdi. Ted Bundy'nin kaçış macerası onu Florida'ya kadar götürdü. Burada Chi Omega kardeşlik evinde gerçekleştirdiği vahşi saldırılar Bundy'nin en korkunç suçlarından biri olarak tarihe geçti. O gece Bundy 4 genç kadına saldırdı ve ikisini öldürdü. Ancak bu olay Bundy'nin sonunu getirdi. Çok geçmeden yakalandı ve bu sefer kaçmayı başaramadı. Florida'da Kimberly Lynch isimli 12 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırıp öldürmekle suçlanan Bundy nihayet 1980 yılında yargılandı. Ted Bundy'nin yargılanması tarihte televizyonlarda canlı yayınlanan ilk duruşmalardan biri oldu. Tüm Amerika Bundy'nin soğukkanlılıkla kendini savunmasını ve dava sürecini büyük bir ilgiyle izledi. Mahkeme sırasında Bundy 30 genç kadını öldürdüğünü itiraf etti. Aynı zamanda Bundy'nin hukuk bilgisi ve manipülatif kişiliği dikkat çekti. Ancak nihayetinde suçlu bulundu ve ölüm cezasına çarptırıldı. Bundy'nin dava süreci Amerika'da ölüm cezası ve seri katillerle ilgili geniş çaplı tartışmalara neden oldu. Ted Bundy 24 Ocak 1989'da Florida'da elektrikli sandalye ile idam edildi. Ancak Bundy'nin hikayesi burada bitmedi. Onun adı suç psikolojisi ve adli tıp dünyasında önemli bir vaka olarak kaldı. Bundy'nin karanlık dünyası onun gibi canilerin toplum üzerinde nasıl bir etki yaratabileceğini gösterdi. Bugün Ted Bundy'nin adı seri katillerin en bilinenleri arasında yer alıyor ve onun hikayesi sinema ve edebiyatta halen işlenmeye devam ediyor. Ted Bundy'nin yaşamı ve işlediği suçlar Amerikan tarihinin en korkunç ve en düşündürücü vakalarından biri. Onun hikayesi sadece bir caninin vahşeti değil, aynı zamanda insan psikolojisinin karanlık tarafında gözler önüne seriyor. Ted Bundy'nin ardından adaletin yerini bulduğu ve masum kurbanların unutulmadığı bir süreç başladı. Ancak Bundy'nin adı ve işlediği suçlar her zaman bir uyarı olarak anılacaktır. Dış görünüş bazen çok şey gizleyebilir. Aynı zamanda Ted Bundy'nin bu kadar cinayeti neden işlediğini merak eden bilim insanları yıllar sonra Ted Bundy'nin beyninde bir araştırma yaptı.
Seri katil Ted Bundy'nin beyni üzerinde yapılan araştırmanın beklenmedik sonuçlar vermesi bilim insanlarını tedirgin etti. 1970'lerde en az 30 kadını içeren bir cinayet serisini itiraf etmesinin ardından Ocak 1989'da ölen seri katilin beyni araştırmacılara teslim edildi. Bundy'nin ölümünün ardından bilim insanları seri katilin beynini inceleyerek bu suçları işlemesine sebep olan şeyin ne olduğunu anlamaya çalıştı. Sinir bilimciler başlangıçta kendine güvenen ve başarılı biri olarak görülen Bundy'nin bir tür beyin hasarına sahip olabileceğini varsaydılar. Bu varsayım diğer seri katil vakalarında da bulunuyordu. Örneğin Genesee Nehri katili olarak da bilinen Arthur Shawcross'un ölümünden sonra temporal lobuna sertçe baskı yapan büyük bir kisti olduğu ve çocukluğunda kafasına çok sayıda darbe aldığı tespit edildi. Dolayısıyla ekip Bundy'nin beynini incelediğinde lezyonlar, büyümeler, deformasyonlar veya genel olarak herhangi bir yaralanma belirtisi görmeyi bekliyordu. Ancak buldukları şey çok daha şaşırtıcıydı. Gördükleri kadarıyla Bundy'nin beyninde anormal hiçbir şey yoktu. Bundy'nin beyin hasarı geçirdiğine dair bir ibare yoktu. Bu da onun neden öldürme içgüdüsü geliştirdiğine dair bilimsel bir kanıt sunmuyordu. SPECT görüntüleme adı verilen bir teknolojiyi kullanan araştırmacılar, beyinde insanı diğer canlılardan ayıran empati ve yargılamanın kontrol edildiği prefrontal korteksin alanına çoğu katilin beyninde ortalama bir insandaki kadar aktif olmadığını belirleyebildiler. Çoğu zaman bu aktivite eksikliğinin nedeni bir tür beyin hasarıdır. Ancak Bundy'nin beyninde hasar olmaması bu bulguları çürüttü. Bundy'nin diğer seri katillerle örtüşen başka bir özelliği vardı. O da zekasıydı. 136 IQ'ye sahip Bundy diğer ünlü seri katiller gibi ortalamanın üstü bir zekaya sahipti. Bunun suç işleme kararını etkileyip etkilemediği ise bilim dünyasının araştırdığı bir başka konu. Bundy'nin ölümüyle birlikte kalan kalıntıları Washington'daki Cascade dağlarına saçıldı. Ki bu yer Bundy'nin kurbanlarının bulunduğu bölge olarak biliniyor. Bundy'nin beyni üzerinde yapılan bu araştırma seri katillerin psikolojisi ve beyin fonksiyonları ile ilgili bilinenleri genişletmek adına önemli bir adım olarak kabul edildi.